Herkese merhabalar. Rusya'dayım, St. Petersburg'dayım. Bu videoda size St. Petersburg'da neler yaptığımla ilgili, nereleri gezdiğimle ilgili bir vlog hazırlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Sonunda otele yerleşebildim. Otel konusunda sıkıntı yaşadım. İnternetten bulduğum otellere konumlarına gidiyorum. Kapısına gelince öyle bir otel olmadığını fark ettim. 2-3 tane otelde bu sorunu yaşadım. En sonunda bir tane otel bulabildik. Şimdi yerleştim. Kısa bir odayı göstereyim. Zaten küçücük bir oda, gösterecek bir şey yok ama şöyle bir bakalım. Şurada işte açık bir gardırop diyeyim. Öyle bir şey yapmışlar. Yatak, çalışma masası ve televizyon. Başka hiçbir şey yok. Küçük mini buzdolabı var. Mini bir oda zaten. Şöyle tuvaletine bakalım. Tuvalet, banyo. Temiz. Küçük ama temiz. Sadece bir tuvalet kokusu var, o kadar. Fiyat performans olarak geceliği buranın hemen hemen $26. 4 ile çarpsan 1000 lira civarı bir ücreti var TL karşılığı. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Rusya'daki asansörlerde 0 tuşu yok. 0 yani giriş kat 1 olarak gösteriliyor. Bizdeki gibi 0 ya da giriş kat diye bir uygulama yok burada. Şimdi biraz da size otelin dışını göstereceğim. Rusya'daki apartmanlar genellikle böyle tünel gibi bir yerden geçip böyle bir sokak gibi bir alanı oluyor. Burada arabaları park edebiliyorlar, işte burada ağaçlar vesaire. St. Petersburg'da çoğu yerde bu şekilde bir düzen var. U ya da bir kare düzen diyebilirim ben size burada. Şöyle bir tünelden geliyorsunuz, tünel gibi bir yerden geliyorsunuz arabanızla. Ama arabanızı park ediyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi kapıdan çıktığınız bir sokağa çıkmıyorsunuz. Ortak alan gibi bir yer var burada. Buradan dışarıya gidiyorsunuz veya evinize giriyorsunuz. Bu yerleşimi sevdim ben. Mantıklı. Bizde de yapılabilir ama çok zor. Aşırı bir soğuk var. İlk başta geldiğimde dedim ya çok soğuk değilmiş falan dedim. Ama o çantalarla 2-3 tane otele gittim, bayağı yürüdüm. Çantalar bir de ağır. İç kısmım ısınıyor ama yüzüm, elim çok üşüdü. Ondan dolayı hissedememiştim ilk başta ama o anda hissettim. Şu anda çok aşırı bir soğuk var. Gelirken mutlaka tam ekipmanla gelmeniz gerekiyor. Yani kıyafetinizin buraya uygun olması gerekiyor. Ben İstanbul'dan geldiğim için içlik vesaire giymedim. Bir de onun da etkisi oldu herhalde. Ama kesinlikle ve kesinlikle giyilmesi gerekiyor. Şu anda hissedilen -10'lar falan. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada her caddede böyle kablolar var. Böyle otobüs gibi tramvaylar var. Bu kablolarda onların elektrik kaynağı. Ama hani şeyde gidiyor, böyle bir ray bir şey yok. Tamamen otobüs mantığında gidiyor. Rusya'da biliyorsunuz savaş olduğu için, daha doğrusu yani çıkarlar uyuşmadığı için diyeyim, bazı yaptırımlar gelmişti. Gerçekten de uygulanıyor. Kredi kartı kullanma konusunda Visa ve Mastercard kullanılmıyor. Yani kart kullanılmıyor diye biliyorum. Ondan sonrasında işte Avrupa menşeli, Amerika menşeli markalar buradan çekilmiş durumda. Mesela Starbucks'lar kapanmış, McDonald'slar kapanmış, isimleri değişmiş. McDonald's M olmuş, Starbucks'ta Star olmuş. Çekildikleri için kalanlara kendi markalarını yapmışlar. Böyle bir durum var. Aslında kendi kendilerine şu an yetmeye çalışan bir ülke haline gelmişler bence. Savaşın da şeyiyle gayet de yettiklerini görüyorum burada. Çok güzel yapılar var. Sokaklar çok güzel.
Tam fotoğraflık bir şehir. Mesela arkamdaki binaya bakın. Pembe renkli böyle değişik mimarisi olan. Eksi 10-15'lerde sabit elini dışarıda tutmak, soğukta çekim yapmak inanılmaz zor. Zor açıp kapıyorum. Şimdi bir AVM'ye geldim. Dün biraz turlamıştık. Size de göstermek istedim. Şu anda tam da indirim zamanı olduğu için çoğu markada çok güzel indirimler var. Yani yemekler de zaten bu arada çok ucuz. Dün bir yemek yedik. Yaklaşık 200-250 liraya bir hamburger yedik. Bu arada bu AVM'nin içinde bizim Türk firmalardan da var. Mavi, Avva, Konis gibi markalar var. KFC'nin markası Rostik olarak değişmiş. Burger King yine Burger King olarak devam ediyor. Şimdi biraz da Petersburg'u akşam gezmek istiyorum. Aynı zamanda biraz da fotoğraf çekeceğim. Kaldığım otelin hemen arka sokağında 2 tane böyle güzel bir yapı var. Onları akşam da çekmek istedim. Uzun pozlama yapıyorum. Diğeri de hemen şu. Rusya'ya gelmişken biraz da yerel lezzetleri deneyimleyeyim dedim. Ve kendimi oldukça ilginç bir yerde buldum. Burası hem restoran hem de vodka müzesi. İçeride vodkanın tarihiyle ilgili bilgiler var. Geçmişte nasıl, hangi şartlarda üretildiğini ve Ruslar için ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Restoran tarafına geçtiğimde ise masaya gelenler tam anlamıyla klasik bir Rus mutfağıydı. İlk olarak bildiğimiz Rus salatasıyla başladım. Ardından levrek geldi. Gerçekten beklediğimden daha çok lezzetliydi. Ama beni en çok şaşırtan şey ördek mantısı oldu. Kesinlikle denemeye değerdi. Bir de Mors diye bir içecekleri var. Tamamen orman meyvelerinden yapılıyor. Hafif ekşi, ferah bir tadı var. Özellikle yemeklerin yanında çok iyi gidiyor. Kısacası Petersburg'a gelirseniz sadece gezmekle kalmayıp böyle lokal lezzetleri de mutlaka deneyimleyin derim. Herkese selamlar. Bugün de Petersburg'dayım. Ya birkaç gün daha buradayım. Hava güneşli. Onu size göstermek istedim aynı zamanda. Bugün de gezeceğim. Dün akşam biraz dışarı çıktım, çekimler yaptım. Bugün de kendime böyle önemli noktaların olduğu bir program belirledim. Yaklaşık bir 5-10 tane bir yer var. Oraları gezeceğim. Çok güzel tarihi yerler var. Buranın mimarisi zaten ayrı bir güzel. Sizlere bunları aktarmaya çalışacağım.
İlk durağım Kazan Katedrali, şehrin en ünlü caddesi olan Nevski Caddesi'nin hemen üzerinde yer alıyor ve daha yaklaşmadan yarım daire şeklinde dizilmiş 96 adet dev sütun karşılıyor sizi. Katedral 1801 ile 1811 yılları arasında inşa edilmiş. Mimarisinde ise Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'ndan ilham alınarak yapılmış. İçeri girdiğinizde sizi 1812 Napolyon savaşlarının zafer ruhu ve Rusya'nın en kutsal ikonlarından biri olan Kazan'ın Meryem Anası karşılıyor. Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Rus askeri onurunun bir anıtı. Bugün ise Kazan Katedrali hem aktif bir ibadet yeri hem de St. Petersburg'un en çok ziyaret edilen simgelerinden biri. Size biraz da Petersburg'un tarihinden bahsetmek istiyorum. Petersburg 1701 yılında Çar 1. Petro tarafından, namı değer Deli Petro tarafından kuruluyor. Bataklık bir arazi üzerine kuruluyor. Çar Vatikan'a bir ziyarette bulunuyor. Oradaki kanalları çok beğeniyor. Aynı şekilde buraya da benzer bir yapı oluşturmaya karar veriyor. Petersburg'un ismi 1924'ten sonra Lenin ölünce Lenin'i onurlandırmak adına Leningrad olarak değiştiriliyor. Ama sonrasında 1991 yılında tekrardan eski ismini alıyor. Sen hangi şehir? Ben Kırgızistan. Kırgızistan. Bişkek miydi? Oş. Bişkek Kırgızistan'daydı değil mi? Evet. Stolica. Başkent. Evet. Ben 2022 İstanbul vardım gezmeye. Memleketten çok var İstanbul'da. Ha, evet çok var abi. Türkmenistan, Özbekistan, Evet. Kırgızistan. Ben gezmeye vardım ya kankalarla. Kanka. Beğendin mi İstanbul'u? Evet. Çok güzel yani. Orası mı burası mı? Orası abi burasına çalışmaya geliyoruz. Abi burada gezmeye geziyorsun abi. Hı hı. Çalışıyorsun. Hangi kolaylıklar var abi? Yemekleri de halal. Aynen. Burada sen yiyor musun? Domuz eti yemiyorsun değil mi? Yemiyorum abi. Elhamdülillah yemiyorum. Burada evet dikkat etmek lazım. Yani Evet. Dikkat etmek lazım. burada belli olmuyor. Peki burada nasıl para kazanabiliyor musun taksiden? Kazanabiliyorsun abi. Memlekete de gönderiyorsun. Evet. Aylık ne kadar ortalama? Burada mı? Kazanç ne kadar ortalama? Taksiden ne kadar kazanıyorsun? Burada abi 12 saat çalışıyorsun. Aha. 12 saat. Araba şeyin başkasına ait. Evet. Tamam. Başkasına ait. Hani her Arabaya da bir para veriyorsun. evet. Kalan ne kadar kalıyor sana? Bana Pityorka kalıyor. Kaç oluyor? Piyates. 50 bin. Yok. Tamam. Rubl parasına. Aha. Rubl parasına. Piyatisçi. 50 bin ruble. 50 bin ruble. TL karşılığı da hemen hemen 20 bin civarı değil mi? 18-20 bin. Var. Yani. Buraya göre iyi para ama değil mi 50 bin? Rusya'ya göre iyi para. Evet. Bizim taksiciler o parayı beğenmez İstanbul'da. Evet, Beğenmez. evet. Adam bir yerden bir yere götürüyor 100 euro diyor. 100 euro diyor bak. Moskova'da da aynı değil mi? Genelde taksiye Türkmenler, Özbekler gidiyor değil mi? Evet. Rusya'daki taksi olayı biz Türkler için güzel. Çünkü hep Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan vatandaşları kullanıyor. Çoğu da zaten Türkçe biliyor. Anlaşabiliyoruz. Yani buranın ulaşımda en iyi yönü burası bence. Ulaşım o yüzden kolay. Yandex uygulaması üzerinden, Yandex.Go üzerinden çağırıyorsun. Geliyor, nakit olarak ödüyorsun. Ben geziyi şahsen hep bu şekilde taksiyle götürüyorum. Sen cami takmaya gidiyor musun abi? Ben cuma bugün. Evet. Hem namaza gideceğim hem de camiyi çekeyim diyorum, fotoğraf çekeyim.
Cuma namazını kılmaya şimdi burada Sobornaya Mescid diye bir cami var. Oraya gelmiştim. Girerken şöyle bir olay yaşadım. Çantayla gireceğim. Benim ekipmanlar çantada biliyorsunuz. Yani epey de pahalı cihazlar. Adam ısrarla çantayı bırak, dışarı bırak diye ısrar ediyor. Ben de neden diyorum, hani çanta yok diyor, güvenlik, önlem. Ya tamam o zaman diyorum, hani al aç kontrol et. Yok diyor, bırak diyor ya da girme. Dedim bırakayım, herkes bırakıyor. Bayağı bir çanta bırakmışlar zaten. Tamam ben de bırakayım bari dedim. Yani biraz riske girdik ama sorun çıkmadı. Ya belki de biz kendi ülkemizde böyle şeylerle karşılaştığımız için dışarıda da böyle olduğunu düşünüyoruz ama ön yargılı olmamak gerekiyor. Herkes kendi çantasını alıp çıktı. Şimdi hazır hava güzelken İshak Katedrali var burada. Oraya geçeceğim. Oranın terasına çıkacağım. Bir sonraki durağım İshak Katedrali oldu. Petersburg'da gezerken en çok etkilendiğim yapılardan biri kesinlikle buraydı. Şehrin neredeyse her yerinden görülebilen bu dev yapı daha yanına yaklaşmadan ihtişamını hissettiriyor. Katedralin yapımına 1818 yılında başlanmış ve tam 40 yıl süren bir çalışmanın ardından 1858 yılında tamamlanmış. Yapının mimarı ise Fransız asıllı Auguste de Montferrat. En dikkat çekici özelliklerinden biri tamamen granit sütunlarla çevrili olması ve o devasa altın kubbesi. İçeri girdiğinizde ise bambaşka bir atmosfer sizi karşılıyor. Tavan süslemeleri, mozaikler ve detaylar gerçekten inanılmaz. Ama burayı daha da ilginç kılan bir detay var. Katedralin içindeki tüm bu süslemelerin ve mimari detayların orijinal projeleri bugün Moskova'da saklanıyor. Tarihi de en az mimarisi kadar etkileyici. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında büyük hasar alıyor. Hatta ciddi şekilde yıkılıyor. Ama savaş sonrasında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek bugünkü haline getiriliyor. Bir de buranın en güzel yanlarından biri kubbesine çıkabiliyor olmanız. Yukarı çıktığınızda tüm Petersburg'u tepeden görebiliyorsunuz. Yani burası hem tarihi hem de manzarasıyla şehri en iyi hissedebileceğiniz noktalardan biri. Şimdi Nevski Caddesi'nin başladığı yerden yürüyorum. Burası bizim İstiklal Caddesi gibi bir cadde ama trafiğe açık. Burada sağlı sollu dükkanlar, mağazalar, AVM'ler bulunuyor. Hatta burada şöyle bir söz var. Her yol Nevski'ye çıkar. Gerçekten de kanalları birbirine bağlayan bir konumda cadde. Benim otel de Nevski Caddesi civarında. St. Petersburg'da hava sıcaklığı -4 civarı, hissedilen -8, -10 oluyor. Kıyafet olarak da mutlaka içlikle geziyorum. İçliksiz zor oluyor. Aynı zamanda kar pantolonu gibi bir su geçirmez pantolon giyiyorum. Üstüme de birkaç kat giyiyorum. Oldukça soğuk oluyor havaları. Bu arada en sıcak zamanlarından biri. -15, -20'leri de görüyor bu arada. 1. Petro şehri inşa ederken en küçük sokaktan tank geçebilecek şekilde inşa ediyor. Yani savaş durumuna göre inşa ediyor. En küçük sokaktan da bir tank geçebiliyor şu anda. Burada şöyle bir durum var. Çoğu işletmede domuz eti ve yağ kullanılıyor. Burada bak böyle bir işletmede adam belirtmiş. Domuzla ilgili ürün bulunmuyor diye.
Kahvaltı için şimdi parmesanlı yumurta söyledim. Yanında da zaten yeşillikler vardı. İlave olarak krepli, reçelli bir de tabak söyledim. Ve içecek olarak da siyah çay söyledim. Siyah çay seçeneğimiz burada var. Şöyle bir durum var ama menünün %60'ı neredeyse domuz ürünü içerdiği için burada birazcık seçeneklerimiz kısıtlı. Arkadaşlar şimdi Rusya'nın etnografik bir müzesi varmış. Oraya gideceğim. Etnografik eserlerin sergilendiği, farklı objelerin bulunduğu, ceninlerin olduğu filmdi. Şimdi oraya geçiyorum. Bu müzede Rusya'nın dünya tarihindeki etkilerini anlatan bir müze. Birçok farklı ülkeden detaylar var. Tümünü sizlere gösteremeyeceğim tabii ki ama bazılarını burada göstereceğim. Kore, Çin, Moğolistan, Amerika, bu ülkelerin tarihlerini de anlatan, Rusya'nın da bunlara nasıl dokunduğunu anlatan eserler bunun içeride. Neva Nehri kıyısında yer alan Kurs-Kamera, 1714 yılında Büyük Petro tarafından kurulmuş. Burası Rusya'nın ilk müzesi ve sıradan bir müze olmaktan çok uzak. Petro'nun amacı halkı batıl inançlardan uzaklaştırıp bilimle tanıştırmaktı. Bu yüzden doğuştan farklılıkları olan bebekler, ikizler, organlar gibi örnekleri getirtip burada sergiletti. Petro ayrıca bilim insanlarıyla birlikte çeşitli tıbbi deneylerin yapılmasını da desteklemiş. Anne karnındaki ceninlere yapılan deneyler gibi örnekler o dönem yapılan araştırmalardan bazılarıydı. Müzenin bir diğer ilginç bölümü de etnografya salonu. Afrika'dan Japonya'ya, Sibirya'dan Güney Amerika'ya kadar birçok kültüre ait eşyalar sergileniyor. Her bölüm, her vitrin başka bir dünyaya açılıyor gibi. Şimdi Rusya'nın maketinin olduğu bir müzeye geldik. Giriş 930 ruble, yaklaşık $10 civarına geliyor. Şimdi burayı gezeceğiz. Burası 800 metrekarelik kocaman bir maket müzesi. Yani düşünün, koskoca Rusya'yı almışlar, minyatür olarak buraya yerleştirmişler diyebilirim. Ama öyle maket deyip de geçmeyin. Her şey inanılmaz detaylı. Kırsal bölgeler, sanayi alanları, havalimanları, tatil bölgeleri, limanlar, askeri bölgeler, her şey var içerisinde. Gerçekten de ülkenin dört bir yanından sahneler yapmışlar içerisine. Doğusunu, batısını, kuzeyini, her şehirden detaylar var burada. Burada Rusya'daki gibi aynı şekilde inanılmaz bir tren ağı var. Trenler o kadar gerçekçi yapılmış ki hepsinin bir hikayesi var. Hepsi bir yere gidiyor ya da bir şeyler taşıyorlar. Bu arada müze 2012'de açılmış. Hala da geliştiriliyor. Yani şu anda gördüğünüz her şey her geçen gün güncelleniyor, yenileniyor. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip bu maketi yapmış ve hala bakımını sürdürüyorlarmış. Şimdi Petersburg'da bulunan Hermitage Müzesi'ne geldim.
Burası dünyanın en büyük sanat galerisine sahip bir müze. İkinci Katerina tarafından toplanıyor bu eserler. Şimdi içeriği gezelim. Şöyle bir broşür aldım. Burada eserlerin nerede olduğunu gösteriyor. Odaları gösteriyor. Aynı zamanda da 500 rublelik bir fiyatı var girişin. St. Petersburg'daki en etkileyici duraklarımdan biri kesinlikle Hermitage Müzesi oldu. Daha içeri adım attığınız anda aslında sadece bir müzede değil, resmen tarihin içinde yürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Burası sadece bir bina değil, Kışlık Saray başta olmak üzere birkaç farklı yapının birleşiminden oluşan dev bir kompleks. İçeride tam olarak 3 milyondan fazla eser bulunuyor. Düşünsenize her birine sadece birkaç saniye baksanız bile hepsini gezmek günler hatta haftalar sürüyor. Zaten söylenene göre müzeyi hakkıyla gezmek için en az birkaç gün ayırmak gerekiyor. Salonlar arasında gezerken bir anda Leonardo da Vinci'nin eserleriyle karşılaşıyorsunuz. Başka bir odada Rembrandt var. Yani dünya sanat tarihinin en önemli isimleri burada bir araya gelmiş. Ama beni en çok etkileyen şey sadece eserler değil. Bulunduğum ortamın kendisi oldu. Tavanlar, duvar süslemeleri, altın detaylar. Her köşe ayrı bir sanat eseri gibi. Açıkçası burayı gezmekten çok içinde kayboluyorsunuz. Eğer St. Petersburg'a gelirseniz burası uğradım çıktım yapılacak bir yer değil. Gerçekten zaman ayırıp sindire sindire gezmek gerekiyor. Çünkü Hermitage Müzesi sadece bir müze değil, başlı başına bir dünya. St. Petersburg'daki son durağım hem derinliğiyle hem de mimarisiyle dikkat çeken adeta yer altında saklı bir sanat galerisi gibi olan metro istasyonlarıydı. İlk bakışta sadece bir ulaşım ağı gibi görünüyor ama aslında bambaşka bir dünya. 1955 yılında açılan bu sistem bataklık zemin üzerine inşa edildiği için dünyanın en derin metro ağlarından biri. Hatta bazı istasyonlar yerin 100 metreden daha altında. İçeri adım attığınız anda Sovyet mimarisinin izleri sizi tamamen sarıyor. Mermer sütunlar, avizeler, mozaikler. Her istasyon adeta ayrı bir sanat eseri gibi. Ama burayı özel kılan sadece estetiği değil. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu metrolar sığınak olarak kullanılmış ve binlerce insan burada hayatta kalmaya çalışmış. Her istasyonun kendine ait bir hikayesi var. Aslında burada sadece bir yerden bir yere gitmiyorsunuz. Şehrin geçmişiyle, emeğiyle ve sanatla iç içe bir yolculuk yapıyorsunuz. Gerçekten sıradan bir metro deneyiminden çok daha fazlası. Arkadaşlar kapanışı çekemediğim için videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Rusya'daki bir sonraki durağım kuzey ışıkları için gittiğim Murmansk ve Moskova olacak. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Beni takip edip videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.